Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı pişirme tekniğiyle çok ama çok lezzetli, özellikle de soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak nefis bir çorba tarifiyle geldim. Mutlaka denemenizi öneriyor ve sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle 500 gram tavuk, but veya göğüs etini genişçe bir tencerenin içerisine alıp üzerine 1 adet doğranmamış soğan, 1 adet havuç ve 2 diş sarımsak ilave ettikten sonra üzerlerini geçinceye kadar, hatta birazcık daha fazla su ilavesi yapalım. Suyu ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıp önce orta, daha sonra ise kısık ateşte etin tamamen pişmesini bekleyelim. Ortalama 45-60 dakika kadar kısık ateşte haşladıktan sonra hem eti hem de sebzeleri soğuması için bir kenara alalım. Sebzeleri artık kullanmayacağız ama eti de doğramak için soğutmamız lazım. O soğurken bizse geçelim diğer aşamaya. Öncelikle 1 adet soğan alalım ve yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Doğradığımız soğanı uygun bir tavanın içerisine alıp üzerine 1 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı ve 1-2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave edelim ve soğanları hafiften pembeleşinceye kadar kavuralım. İlk şöyle bir karıştırıp kısık ateşte bırakalım ve bizse geçelim 2 adet orta boy havucu rendelemeye. Rendenin iri gözünden geçirebilir. İsteğe bağlı ise çok ince olacak şekilde doğrayabilirsiniz. Hazır olan havuçları soğanın üzerine ilave edip diriliğini kaybedinceye kadar soteleyelim. Ve havuçlar da artık yeteri kadar sotelendi. Şimdi hazır olan karışımı önceden hazırladığımız tavuk suyunun içerisine ilave edelim. Şimdi geçelim diğer malzemelerimizi hazırlamaya. Öncelikle 1 adet büyük boy veya 2 adet küçük boy patates alıp kabuklarını soyup yıkayıp güzelce hazırlayalım ve küp küp olacak şekilde doğrayalım. Daha sonra ise önceden haşlayıp soğutmuş olduğumuz tavuk etini doğrayalım. Dilerseniz elinizle didikleyebilirsiniz. Ben doğramayı tercih ettim. Her ikisini doğrayıp hazırladıktan sonra öncelikle tavuk etlerini şöyle çorbamızın içerisine ekleyelim. Daha sonra ise doğradığımız patatesleri de ilave edip bu aşamada ocağımızı da açmayı ihmal etmeyelim. Ve çorbamızı şöyle bir karıştırıp patatesler pişinceye kadar, yani ezilme aşamasına gelinceye kadar çorbamızı kaynatmaya devam edelim. Çorbamız bir tarafta kaynarken bizse geçelim hamurumuzu hazırlamaya. Bunun için 1 adet yumurtayı uygun bir çırpma kabının içerisine kıralım. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı kadar yoğurt ekleyelim. Şimdi yoğurt ve yumurtayı tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıcıyla çırpalım. Yeteri kadar çırptıktan sonra azar azar un ilavesi yaparak hamurumuzu istediğimiz kıvama getirelim. Ben toplamda 4 dolu yemek kaşığı kadar un ekleyerek istediğim kıvamı elde ettim. Ama bu miktar sizlerin kullandığınız yoğurdun kıvamına ve yumurtanın boyutuna göre bile ciddi ölçüde değişebilir. Yani 1 yemek kaşığı kadar bile oynayabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırptıktan sonra son olarak karışımın içerisine bir tutam ince kıyılmış dereotu, maydanoz veya kişniş ekleyelim. Ben dereotu kullandım. Bu aşamada göstermeyi unutmuşum. 1 çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Onu da eklemeyi unutmayın. Ve sonuç olarak kıvamı şu anda ekranda gördüğünüz gibi olduysa artık hamurumuz hazır olmuştur. Şimdi geçelim diğer aşamaya. Diğer tarafta ise çorbamız kaynamaya devam ediyordu. Şimdi üzerine damak zevkimize göre tuz ve karabiber ekleyelim. Bu arada karabiber sevmiyor iseniz kullanmayabilirsiniz. Bana göre tavuk suyu çorbaya en çok yakışan baharatlardan bir tanesi. O yüzden ben her zaman kullanmayı tercih ediyorum. Çorbamızı şöyle bir karıştırdıktan sonra patateslerin pişip pişmediğini kontrol edelim. Gördüğünüz gibi ezilme aşamasına gelmiş. Şimdi geçelim içerisine hamurunu dökmeye.
Bunun için ben şöyle delikli bir kaşık kullandım. Eğer böyle bir kaşığınız yoksa aklınıza gelebilecek herhangi bir mutfak aleti de kullanabilirsiniz. Hamurdan kaşığın üzerine koyup diğer taraftan akmasını bekleyelim. Eğer yavaş akıyor ise diğer kaşığın arka kısmı ile bastırabilirsiniz. Bu arada hamur içerisine düştüğü anda pişmeye başlayacaktır. O yüzden kesinlikle yapışma veya topaklanma gibi bir şey söz konusu değildir. Aklınızda soru işareti kalmasın. Ve hamurumuz bitinceye kadar bu işlemi devam ettirelim. Tarifimi buraya kadar izleyen çok değerli izleyicilerim, beni her nereden takip ediyor iseniz bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bu arada tarifle ilgili sorularınız, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi titizlikle kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hamurun tamamını çorbanın içerisine akıttıktan sonra çorbamızı şöyle bir karıştıralım. Daha sonra ise orta ateşte tencerenin kapağı kapalı bir şekilde 7-8 dakika kadar kaynatalım. Yeteri kadar kaynattıktan sonra son olarak çorbamızın içerisine 1 tatlı kaşığı kadar kuru nane, kaşığın ucu ile çok az miktarda zerdeçal ve 1 tutam kadar ince kıyılmış dereotu ilave edip çorbamızı şöyle bir karıştıralım ve 2 dakika kadar daha kaynatıp ocağı kapatalım. Ve soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak vitamin deposu nefis bir çorba hazırladık. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak adına kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.